Kitabı seven ama sadece kitap okumakla yetinmeyen, aynı zamanda ona nesne olarak da sahip olmak isteyen insan. Bu nedenle bibliofili her şeyden önce kitap nesnesine duyulan aşktır. Merhabalar. Okuma serüvenimde 2025 Şubat ayında bitirmiş bulunuyorum. Bitirdiğim ve çok beğendiğim bazı kitaplar var. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu ay toplam 9 tane kitap bitirdim. Sadece 2 tanesini aslında fizikselden okudum. Diğer geri kalan 7 tanesini de dinleyerek bitirdim. Bu dinleme işini gerçekten tamamen günlük hayatıma yedirmiş durumdayım. Benim için oldukça faydalı oluyor ve verimli oluyor açıkçası. Bu ay 2025 okuma planıma dahil ettiğim 2 tane kitabı bitirebildim. O yüzden çok mutluyum. Çoğunlukla okumalarımdan çok memnun kaldım ya da dinlemelerimden. Onlardan kesinlikle hani %100 okuyun diyebileceğim yazarlar çıktı aralarından ve hatta suçlu bir şekilde itiraf ediyorum ki yeni kitaplar sipariş etmek zorunda kaldım bu yazarları çok beğenince. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum ve kitaplara hızlıca giriş yapıyorum. Halikarnas Balıkçısı Aganta Burina Burinata. 2023 kitap fuarından aldığım ama asla şu ana kadar araya sıkıştırıp okuyamadığım bu kitabı bu ay sesli kitapta görüp Storytel'de dinlemeye başladım. Ve çok da memnunum bunu Storytel'de bulabildiğim için. Bu bir denizcilik öyküsü. Kitabı tabii hiç açmadığım için yepyeni duruyor şu an. Çok hoşuma gitti görüntü. Denize aşık küçük bir çocuğum ve bu babadan mesleğini çok küçükten beri aşık olarak yapıp daha sonra da hayatı boyunca devam ettiren ve yaşadığı en kötü şeylere rağmen karşılıksız aşk diyebileceğimiz bu deniz aşkını hayatının sonuna kadar devam ettiren her şeye rağmen aslında bir adamın hikayesine dönüşüyor. Benim için okuması çok zevkliydi. Özellikle doğa tasvirleri, yani denizin, ışığın, gölgelerin her türlü yaptığı doğa tasviri o kadar güzeldi ki sanki böyle gözümün önünde bir manzara varmış da onu izliyormuşum gibi hissederek okuduğum, dinlediğim bir kitap oldu benim için. Ve seslendiren de çok güzel seslendirmişti. Şu an kim hatırlayamıyorum ama deniz insanları ve kara insanları olarak ikiye ayırıyor Halikarnas Balıkçısı burada insanları. Ben de sanki o deniz insanlarına aitmişim gibi empati kurdum aslında ana karakterle. Çok güçlü duygular hissetmenizi sağlıyor. Bu öyküyü gerçekten çok beğendim ve o kadar beğendim ki hatta dediğim gibi burada daha sonra bulduğum bütün sesli kitapların da bütün eserlerini sırasıyla zaten numaralandırılmış bir biçimde. Bu Aganta Burina Burinata birinci kitap olarak bütün eserlerine sıralandırılmış. Ben de artık 2 numaradan devam ederek bütün eserlerini okumayı planlıyorum. Bunu kesinlikle herkese tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Şubat ayı okuma planıma dahil ettiğim Pınar Kür'ün Yarın Yarın romanını bitirdim. Bunu da dinleyerek bitirdim. Açıkçası çok daha farklı beklentilerim vardı bu kitaptan. Onları tamamen karşıladığımı söyleyemem. 5 üstünden 3 gibi bir puan vermek zorunda kaldım. Kötü diyebileceğim bir kitap değil. Hatta Pınar Kür'ün dilini çok beğendim. Ama hikayesini tabii çok ilgi çekici bulmadım açıkçası. O dönemin siyasi, sosyokültürel olaylarından bahsediyordu. Üst sınıfın ve alt sınıfın nasıl hayatlar yaşadığını aslında bu karakterler üzerinden anlatıyordu. Okuduğuma kesinlikle pişman değilim ama herkese önerebileceğim bir kitap değil maalesef. Çevresini Pınar Kür'ün yapmış olduğu Can Riz Karanlıkta Yolculuk romanını bitirdim. Bunu da maalesef hiç sevemedim. Yani ana karakterin geçmişi ve günümüz olarak geçen yaşantısı arasında böyle sanki bilinç akışıyla yazılmış gibi, böyle rüya gibi hissettiğimiz bazı kısımlar var. Kitabı çok sevemememin kaynağı o değil ama çok muğlak bir kitaptı. Yani hayatta belli bir amacı olmayan genç bir kızın böyle gözlerini kapamış bir şekilde sanki yolculuk yapıyormuş. Gerçekten karanlıkta yolculuk yapıyormuş gibi o yaşantısına tanık oluyoruz. Buna maalesef çok ısındığımı söyleyemeyeceğim. Yine herkesin sevebileceği bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Maalesef favorilerim arasına giremedi bu ay. Ocak ayında Cennetin Doğusunu okumuştum. Bu ayda John Steinbeck'ten Fareler ve İnsanları dinleyerek bitirdim. Yaklaşık 110 sayfalık bir roman. Burada yine John Steinbeck çalışan sınıfından aslında hepimiz gibi basit insanların iç dünyasını çok büyülü bir şekilde veriyor. Ve o karakterlere çok fazla empati yapmanızı sağlıyor. Ne olacağını az çok hissedebiliyorsunuz ama konu burada hani kurgu olmasına rağmen hikayenin sonunda ne olacağını bilmek değil, kesinlikle onlarla beraber aslında o hikayeyi yaşamak. Sanki hayatın kendisi gibi John Steinbeck kitapları şu ana kadar okuduğum kadarıyla, dinlediğim kadarıyla.
Yine çok beğendiğim bir kitap oldu. Zaten Fareler ve İnsanlar temel eserlerden biri. Bunu da sonunda okuyabildiğim için çok mutluyum. Yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5 vermiş olmam lazım. Benim için akılda kalıcı kitaplardan biri olacak her zaman. Zaten okumayan yoktur diye düşünüyorum ama okumadıysanız da çok hızlı bir şekilde bitebilecek harika bir roman. Sonraki kitabım Henry James'ten Daisy Miller. Bu 1800'lerin sonuna doğru yazılmış, oldukça döneminde tartışmalara yol açmış aslında bir öykü. Henry James burada aslında döneminin görgü kurallarının çerçevesine çok da uymayan genç bir kızın portresini çizmiş bir erkek karakter gözünden. Bu ana erkek karakterin gözünden gördüğümüz Daisy Miller karakteri o dönemde Amerikalı kızları yansıttığı için, bir Amerikalı kızın aslında portresini çizdiği için aristokratik bir Amerikalının bu kızlara kötü örnek olduğu gerekçesiyle çokça eleştirilen bir kitap haline geliyor. O dönemde aristokratik çevrelerdeki aslında sıkı görgü kurallarının bir karakterde nasıl vuku bulduğunu anlayabiliriz gibi biraz dönemsel bir gözlem yapma olanağı sağlıyor. Kurgu açısından maalesef çok ilgi çekici bir kitap değil. Tarihe tanıklık etme açısından güzel bir kaynak olabilir. Onun dışında benim çok sevdiğim bir roman olmadı maalesef. Ve ayın en beğendiğim kitabı olan Umberto Eco'dan Bitkisel Hafıza ve Bibliofil üzerine diğer yazılar. Bu araştırma türünde bir kitap olarak geçiyor açıkçası. Denemelerden oluşuyor. Araştırma ve deneme yazılarından. Uzmanlık alanı üstünden kendi düşüncelerini çok güzel bir şekilde yansıtıyor ve tamamen benim de ilgili olduğum konular. Kitaba da adını veren ilk deneme bitkisel hafızayla ilgili olan kısım gerçekten sizi tamamıyla içine çekiyor ve oldukça nüktedan bir karakter. Yine Oscar Wilde gibi böyle çok sevdiğim bir yazarla karşılaştığımı hissediyorum o yüzden. Bunu fiziksel kopyasını okuduğum için de oldukça memnunum çünkü altını çizdiğim çokça yer oldu. Ben bu kitaptan çok fazla şey aldığımı hissediyorum. Bana şöyle notlarımdan da bakarsam katalogculuk, bibliofili, hermetik felsefe, Gülaç Manifestosu, okültizm, Kircher, Milne gibi yazarlar, terimler ve kavramlar öğretti. Ya benim şu anda aklımda kalan ve aslında kitap günlüğüme de yazdığım terimler bu şekilde. Bilmeyenler için kitabı seven ama sadece kitap okumakla yetinmeyen, aynı zamanda ona nesne olarak da sahip olmak isteyen insan olarak geçiyor. Bu nedenle bibliofili her şeyden önce kitap nesnesine duyulan aşktır. Yani kesinlikle şu anda günümüzde bu şekilde kendini tanımlayabilecek çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Ben de onlardan biriyim. Kitap okumak ve kitap almak iki farklı deneyim ve hobidir denir ya. Kesinlikle bibliofillik burada kendini bu şekilde anlatabilir. Yani sadece kitabı okumak değil, o kitabı ben evimde bulundurmak, her zaman okuyabilme ihtimalimin olması bile benim için ayrı bir zevk. Burada da sizinle aynı şekilde hisseden Umberto Eco'nun bu konu üzerinde yazdıklarını görüyorsunuz. Ben o yüzden kendimle aynı hobilere sahip bir arkadaşımla konuşuyormuşum gibi hissettiğimi düşündüm açıkçası. Sizin de bu şekilde hisleriniz varsa kesinlikle bunu okumanızı tavsiye ediyorum. Çok eğlenceli ve dediğim gibi farklı farklı konular üstünde yazılar bulabileceğiniz bir deneme kitabı. Montgomery'nin Yeşilin Kızı En serisinin 3, 4 ve 5. kitaplarını dinleyerek bitirdim. Bu serinin ilk 3 kitabı gerçekten çok güzeldi. En karakterinin hayata karşı olan tutumu, her şeyden umutla dolması ve doğaya olan hayranlığı gerçekten okuması, dinlemesi çok keyifli bir hikaye yaratıyordu. 4. kitaba doğru biraz böyle bir doldurma kitapmış gibi hissettim açıkçası. 8 kitaplık bir seri. Çok beğenemedim 4. kitabı. 3. kitaba kadar oluşturulmuş ilişkilerin biraz daha devam etmesini beklerken başka bir çevreye geçtiğinden ve yepyeni böyle alakasız hikayelerden bahsetmeye başladı. Temeli atılan hikayeler tamamen orada unutuldu. Şu an 5. kitabı da bitmek üzere. 4. kitabın hoşuma gitmeyen kurgusundan dolayı maalesef bu kitaba da ilgim biraz azaldı. Seriye devam edip etmeme konusunda biraz kararsızım açıkçası. Bu hikayede hayat gibi bazı insanlar geride kalıyor, bazı insanlar sizinle hayata devam ediyor. Ama bir kurgu olarak maalesef tabii orada temeli atılmış bazı ilişkilerin hayatı boyunca devam etmesini görmek istiyor insan. Oraya bir invest oluyorsunuz çünkü kendinizi veriyorsunuz ve o ilişkilerin nasıl devam edeceğini görmek istiyorsunuz. Onu göremediğim için açıkçası ilgimi kaybettiğimi düşünüyorum. 5. kitabı da bitirip muhtemelen seriyi bırakırım gibi geliyor.
Ama yine de okumuş olmaktan hiç pişman değilim. Bu ayın fiziksel olarak okuduğum son kitabı da Halil Cibran'dan Asi Ruhlar. 3 kısa öyküden oluşuyordu bu öykü kitabı. Açıkçası Halil Cibran'ın daha önce başka hiçbir eserini okumamıştım. Ben de Ermiş kitabı vardı. Onu okumayı planlıyordum ama bunu ablam önerdi. Beğendiğini söylemişti. Bu öykü kitabı bana sanki İnsan Neyle Yaşar kitabını okuyormuşum gibi hissettirdi. Böyle kıssadan ise erdemlerin güzelliğiyle alakalı hikayeler vardı içinde. Toplumun beraberce yaşayabilmek için oluşturduğu kuralların bir süre sonra zararına olmaya başladığını ve bu kurallara uymak istemeyen insanların da nasıl aynı toplum tarafından ötekileştirildiğini hikayeler anlatıyordu. Yazım tarzı olarak gerçekten etkileyiciydi diyebilirim. Özellikle son öyküde baya böyle ilahi bir hava hissettim. Sadece bu kitapta değerlendirmek istemiyorum ama Halil Cibran'ı. Yazım tarzını oldukça beğendiğim için Ermiş'i de okumayı planlıyorum. O da oldukça kısa bir kitapta yanlış hatırlamıyorsam. Ama bir toplu taşıma yolculuğunda okunabilecek bir kitap arıyorsanız hızlı ve sıkmadan okunabilecek bir öykü kitabı kesinlikle önerebilirim. Onun dışında çok wow bir öykü kitabı değildi. Bu da yeni kitap günlüğüm. 8 aydır kitap günlüğü tutuyorum düzenli bir şekilde. Okuduğum bütün kitapları buraya kaydediyorum. Bununla alakalı bir video da çekmeyi planlıyorum. Hatta ilginiz varsa yorumlarda bana yazabilirseniz çok sevinirim. Şubat ayını bu şekilde geçirdim. Şu an halihazırda okuduğum ve dinlediğim birkaç kitap daha var. Bakalım onları bitirebilecek miyim ayın sonuna kadar. Şubat ayı okuma planında bahsettiğim tüm kitapları da bitirmiş oldum böylece. Oldukça gurur verici. 6 kitabın 6'sını da okuyup hatta üstüne 3 tane daha da kendime ekleme yaptım. Bu okuma planlarının da fena bir şey olmadığını görmüş oldum böylece. 2025 okuma planımın da şimdiden 3 tanesini bitirmiş oldum. O da oldukça gurur verici. Siz neler okudunuz bu ay? Paylaşmak istediğiniz kitaplar varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.